Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Havuçtan havuç yetiştirilir mi? Elbette yetiştirilir. Havuç çöplerini sakın atmayın. Kullanmadığınız sap kısmı ile bir havuç çöpünden yüzlerce havuç elde edebilirsiniz. Nasıl mı? Buyurun süreci birlikte izleyelim. Kendi yetiştirdiğiniz veya satın aldığınız havuçların kullanmadığınız sap kısımlarını kesin. Bunlar benim yetiştirdiğim havuçlar olduğundan yeşillikleri fazla. Önce onları kısaltıp daha sonra havucun dip kısmını kesiyorum. Burada dikkat edilmesi gereken nokta havuçların taze olması ve az miktarda da olsa yeşil kısmının olması gerekmektedir. Burada da pazardan alınan havuçlar var. Bunların da diplerinde yeşil olanlarını tercih ediyorum. Yeşil kısmı olmalı ki fotosentez yapsın ve köklenebilsin. Kesmiş olduğunuz kısımları içi su dolu bir kaba sapları yukarı gelecek şekilde yerleştirin. Bu içi su dolu kapta en fazla bir hafta içerisinde havuçlarımız köklenecektir. Köklendirmeyi hızlandırmak için suyun içerisine perlit ekliyoruz. Perlit içerisindeki doğal mineraller sayesinde köklendirmeyi hızlandırır. Kap içerisindeki suyu asla dökmeyin. O su içerisinde bitkinin saldığı büyüme hormonu bulunur. Sadece azaldıkça üzerine su ekleyin. Yeni yapraklarını açan havuçlar aynı zamanda köklenmeye de başladı. Çöpe atılan havuç parçalarının sağlıklı kökler oluşturduğunu görebilirsiniz. Şimdi bunların saksıya dikimine başlayabiliriz. Bitki yetiştirmek için kullanılan toz toprak içerisine 1/4 oranında perlit ekliyor ve iyice karıştırıyoruz. Mineral açısından zengin bu toprak karışımını saksıya aktardıktan sonra toprağa leonardit ekliyoruz. Toz leonardit toprak ile karıştırılarak kullanılan gübre çeşididir. Kökten yaprağa kadar tüm bitki organlarının gelişimini destekleyip dış etkenlere karşı koruma sağlar. İnternetten veya çiçek satan yerlerden temin edebilirsiniz. Köklerin güçlenmesine yardımcı olan bu ürünü canlı meyveler elde etmek için de kullanabilirsiniz. Havuçların köklerine zarar vermeden saksıya dikimini yapabilirsiniz. Havuçları toprağa bastırmadan açtığınız çukura nazikçe gömün. Köklerin zarar görmemesi lazım. Dikim yapmadan önce saksı toprağını hafif nemlendirirseniz daha iyi olur. Dikim yaptığınız havuçların köklerinin toprağa adapte olabilmesi için toprağı bol bol ıslatın. Unutmayın, az sulama yaparsanız toprak verdiğiniz suyu önce kendisine alacaktır. Bu da köklerin emmesi gereken su kalmayacak anlamına gelir. İlk sulamada can suyunu bol bol verin. Saksı altından fazla suyun aktığını mutlaka görün. İlkbaharın sıcak günleri geldiğinde havuçlarınızın uçlarından taze filizler çıktığını fark edeceksiniz. Ve çiçek sapı 4-6 hafta içinde gelişecektir. Normalde yaptığınız gibi sulayın. Yazın ilerleyen zamanlarında bu güzel çiçeklerin kuruduğunu ve kahverengiye döndüğünü göreceksiniz. İşte tohumlarınızı hasat etme zamanı geldi demektir. Çiçekleri kesin ve kağıt torbalara koyun. Küf oluşumunu önlemek için hava sirkülasyonuna ihtiyacı vardır ki çok sıkı bir şekilde paketlerseniz küflenir. Çiçeklerin tamamen kuruması için poşetleri ağzı açık bir şekilde evinizin kuru bir noktasına koyun. Çiçek sapları esnek olmak yerine kırılgan hale geldiğinde tamamen kuruduğunu anlayacaksınız. Tohumları ayırın ve kuru bir yerde muhafaza edin. Bir sonraki seneye tohumlarınız hazır. Şimdi bu tohumları çimlendirme zamanı geldi. Önce tohumları bir gün suda bekletiyoruz ki çimlenme daha garanti olsun. Bu arada çimlenmeyecek tohumlar da suyun üstünde kalacaktır. Burada suyun üstünde kalan yok. Eğer olsaydı onları kullanmayacaktım. Tohumları bir bezin üstüne dökün
ve tohumları birbirinden ayırın. ...5 dakika bekletin. Bu sayede tohumlar birbirine yapışmayacak ve toprağa daha rahat serpiştirilebilecektir. Havuç toprak içerisinde ilerleyeceği için derin bir saksı seçmeniz gerekiyor. En az bir karış kadar derinlikte olmasına dikkat edin. Toprak olarak bahçe toprağı kullanıyorum. Ama sadece bahçe toprağı değil, içerisine 1/4 oranında dere kumu karıştırırsanız daha iyi olur. Toprağın üstüne tohumun rahat çimlenmesi için 1 santimetre kadar kalınlığında torf toprak dolduruyorum. Bu katman tohumun çimleneceği yatak oluyor. Bu katmanı iyice nemlendirin. Üstüne havuç tohumlarını serpiştirin. Tohumların üzerine yine 1 santimetre kadar kalınlığında torf toprak ile kapatın. Bahçe toprağı üzerine eklediğimiz bu katmanda çimlenen havuçların yaprakları toprak üstüne çıkarken havucun kendisi toprağın içerisine dibe doğru büyüyecektir. Kumlu toprak, havucun toprak içerisinde daha rahat ilerlemesine ve kök kısmının suyu daha rahat emmesine yardımcı olacaktır. Üstünü hafif şekilde bastırın. Artık tohumları harekete geçirecek olan can suyunu verebilirsiniz. Bir dahaki sulamayı bir hafta sonra yapacağımız için toprağı bolca ıslatın. İlk 2 gün delikli bir poşetle nemin içerisinde kalmasını sağlayın. Çimlenme için 20-22 derece ideal sıcaklıktır. Çimlenme için nem, sıcaklık ve temiz havayı sağladığınızda sonuç garantidir. Poşeti 2 günden fazla tutarsanız toprağın üstü küflenmeye başlar. İlkbahar ve sonbahar dönemi havuç ekimi için ideal dönemdir. Yani Mart ve Kasım ayı en uygun aylardır. Ben Kasım'da çimlendirme yaptım ve toprağın üstünün sıcak kalması için ilk 2 gün poşet ile örtüyorum. Siz bu işlemi Mart ayında yaparsanız poşete gerek yoktur. Havuç ekiminde havanın ılıman olması gerekmektedir. 10-15 gün içerisinde çimlenme gerçekleşir. Kasım ayında ekilen havucun hasadı kış aylarında, Mart ayında ekilen havuç da yaz aylarının hasatıdır. Havuçları toplamaya yaklaşık 3 ay sonra başlayabilirsiniz. Artık havuç tohumu satın almaya son. Siz de bu videodaki gibi havuçtan havuç yetiştirebilir, hatta bahçeye ihtiyaç duymadan saksıda bu işlemleri yapabilirsiniz. Bir videonun da sonuna geldik. Bu videoyu paylaşın ki herkes görsün ve altına yorum yapın. En azından basit bir teşekkür veya bir öneri gibi geri bildirim yazın. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalıma yeni geldiyseniz kanalıma destek olmak için ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Yeni videolardan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup zili aktif etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.